Odyssey ve Spider-Man'in yarattığı sinema rüzgarı sonbaharda da devam edecek gibi görünüyor. Çünkü daha Ağustos ayındayız ama iki film şimdiden Türkiye'de 3 milyondan fazla seyirciyi sinema salonlarına çekti. Spider-Man, yepyeni bir gün, ikinci haftasının sonunda 1.896.891 seyirciye ulaştı. Odyssey ise dördüncü haftasında 1.387.911 seyirciyi geçti. Üstelik ikisi de hala haftalık gişenin ilk iki sırasında. Peki bu ilgi sonbaharda devam edecek mi? Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Oscar ödüllü yönetmenlerden dev franchise'lara, korku filmlerinden bilim kurguya ve Türk sinemasının sevilen serilerine kadar birbirinden iddialı yapımlar vizyona girecek. Ama bu kez sadece şu film geliyor, konusu da bu demeyeceğiz. Sizin için neden özellikle bu filmleri beklememiz gerektiğine baktım. İşte sonbaharın 5 bombası. Ve sonunda radarınıza almanız gereken 3 bonus film daha var. Kurtulabilir. Bu kadar büyüdüğünü bilmiyordum. Önce Türkiye'den başlayalım. 20 Kasım'da Aşk Tesadüfleri Sever 3 geliyor. İlk film 2011'de vizyona girdi ve 2,4 milyondan fazla seyirciye ulaştı. Yani burada Türkiye'de karşılığı daha önce kanıtlanmış bir markadan söz ediyoruz. Üçüncü filmde Mehmet Günsür ve Devrim Özkan başrolleri paylaşıyor. Ömer Faruk Sorak da yeniden projenin başında. Üstelik hikaye yine aşk ve tesadüfler üzerinden ilerlerken bu kez farklı dönemlere ve 3 kuşağa yayılan bir anlatı kuruyor. Burada aslında ilginç bir sinema matematiği var. Hollywood'da franchise'lar çoğu zaman karakterlerle geri dönüyor. Türkiye'de ise seyirciyi bazen doğrudan duygunun kendisi geri getiriyor. Aşk Tesadüfleri Sever tam olarak bunu yapıyor. Ve ilk filmin seyirci hafızasını düşündüğümüzde sonbaharın en güçlü yerli gişe adaylarından biri. Nerede başladığını hiç bilemeyeceğimiz hikayelerin içine bırakılmış masal kahramanlarıysak. Katniss yok ama Açlık Oyunları geri dönüyor. 20 Kasım'da vizyona girecek yeni film, bizi serinin ilk hikayesinden 24 yıl öncesine götürüyor. Bu kez merkezde Katniss değil, yıllardır tanıdığımız Haymitch var. Onu henüz Haymitch olmadan önce 50. Açlık Oyunlarına seçilen genç bir adam olarak izleyeceğiz. Yani bu kez Katniss'in hikayesinin devamını değil, bu dünyayı ve Haymitch'i şekillendiren geçmişi göreceğiz. Ama benim ilgimi çeken şey sadece yeni bir Hunger Games filmi olması değil. Suzanne Collins, bu hikayeyi neden özellikle Haymitch üzerinden anlatmak istedi? Collins'in açıklamalarına göre kitap, insanların neden otoriter bir yönetim altında yaşamayı kabul ettiğini ve propagandanın bu düzeni nasıl ayakta tuttuğunu sorguluyor. Yani Haymitch'in hikayesi, yalnızca geçmişe dönmek için yapılmış bir prequel değil. Aynı sistemin, farklı bir insanı nasıl dönüştürdüğünü anlatıyor. Bu sebeple bu kez sadece Haymitch'in başına ne geldi sorusunu değil, İnsanlar neden bu sisteme izin veriyor sorusunu da izleyeceğiz. I think these games are going to be different. Şimdi gerçekten ilginç bir kombinasyona gelelim. Tom Cruise ve Alejandro González Iñárritu. Tek başına bu iki ismi yan yana koymak bile yeterince merak uyandırıcı. Ama filmin kamera arkasındaki hikayesi daha da ilginç. Iñárritu, Digger fikrini The Revenant sonrasında geliştirmeye başladı. Ve proje yıllar içinde şekillendi. Sonunda Tom Cruise ile yolları kesişti. Üstelik Cruise'un Iñárritu'ya ilgisi de yeni değil. Cruise, yönetmenin ilk uzun metrajı Amores Perros'u izlediğinde filmden çok etkilenmişti. Yıllar sonra bu hayranlık ikisini aynı sette buluşturdu. Ve ortaya alıştığımız Tom Cruise'dan oldukça farklı bir karakter çıktı. Digger Rockwell, eksantrik bir petrol milyarderi. Kendi yarattığı ekolojik felaket, dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirince insanlığı kurtarmaya çalışan bir adam. Yani bu kez Cruise'u dünyayı kurtarırken izliyoruz. Ama dünyayı kurtarması gereken felaketin bir parçası da kendisi. Iñárritu'nun filmi tanımlamak için kullandığı ifade de oldukça ilginç. Comedy of Catastrophic Proportions, yani kabaca felaket ölçüsünde bir komedi. Bence Digger, sonbaharın en büyük soru işareti. İyi mi olacak? Henüz bilmiyoruz. Ama neden merak ettiğimizi kesinlikle biliyoruz. Yeah, that feels good, doesn't it? That's my girl. 18 Eylül, Resident Evil. Ama burada çok önemli bir fark var. Bu, önceki filmlerin devamı değil, yeni bir başlangıç. Ve filmin arkasındaki isim Zack Cregger. Yani Barbarian'ın yönetmeni. Cregger'ın yaklaşımı burada özellikle ilginç. Oyunun hikayesini yeniden anlatmak istemiyor. Onun asıl derdi, Resident Evil'ın o survival horror hissini sinemaya taşımak. Çünkü oyunların gerilimi yalnızca zombilerden gelmiyordu. Kaynakların sınırlıydı.
Mermini düşünmek zorundaydın. İyileşmek için ne kullanacağını hesaplıyordun. Ve bazen en doğru karar, savaşmak değil, kaçmaktı. Krager de özellikle bu kaynak yönetimi ve hayatta kalma duygusunu filme taşımak istediğini anlatıyor. Yani burada ilginç bir soru var. Bir video oyununu sinemaya uyarlarken, oyunun hikayesini mi aktarmak gerekir, yoksa oyunun seyircide yarattığı hissi mi? Krager ikinci yolu deniyor. Eğer bunu başarabilirse, bu sadece yeni bir Resident Evil filmi olmayacak. Serinin sinemadaki yeniden başlangıcı olacak. Ve listenin zirvesinde. Godzilla Minus Zero, Kasım ayında. Bunun neden ilk sırada olduğunu anlamak için aslında bir önceki filme bakmak yeterli. Godzilla Minus One, Oscar kazandı. Takashi Yamazaki'nin filmi, en iyi görsel efekt Oscar'ını kazanarak Godzilla tarihinde önemli bir ilke imza attı. Şimdi aynı yönetmen geri dönüyor ve Minus Zero, Minus One olaylarından 2 yıl sonrasında geçiyor. Bir önemli olay daha var, IMAX. Film, Japonya'da IMAX için çekilen ilk Japon yapımı olarak tanıtılıyor. Yani burada yine sadece Godzilla'yı izleyeceğiz meselesi yok. Film, IMAX için özel olarak çekilmiş olmasıyla da sinema deneyimini öne çıkarıyor. Ve Minus One'ın başarısından sonra en büyük risk de zaten bu. Aynısını tekrar etmek. Ama Yamazaki yeni filmde temiz bir sayfa açmak istediğini söylüyor. Dolayısıyla mesele sadece Godzilla'nın geri dönmesi değil. Oscar kazanan yönetmenin kendi başarısının ardından ne yapacağını görmek. 6 Kasım'da vizyonda. Benim için sonbaharın en büyük sinema deneyimi adayı bu. Ama 5 filmle bitmiyor. Bunların dışında 3 filmi daha radarınıza almanızı öneriyorum. 9 Ekim. The Social Network'ün senaristi Aaron Sorkin geri dönüyor. Ama bu kez Facebook'un nasıl kurulduğunu değil, Facebook'un dünyayı nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Ve Sorkin'in film için yaptığı araştırma bile ilginç. Sorkin, filmi araştırırken Facebook'a katıldı. Yaklaşık 1,5 yıl platformu kullandı. Ve sonunda kendi Facebook akışının çoğunlukla Dachshund, yani sosis köpeği fotoğraflarıyla dolduğunu fark etti. Küçük bir ayrıntı ama Sorkin'in anlatmak istediği dünyayı anlamak için oldukça ironik. I don't know what the girl thinks she's doing. She's disrupting. 2 Ekim. Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett ve arkasında Colleen Hoover'ın çok satan romanı var. Verity, psikolojik gerilim türünde. Dolayısıyla özellikle Hoover'ın kitaplarından oluşan büyük okuyucu kitlesinin sinemaya ne kadar taşınacağını görmek de başlı başına ilginç olacak. Gerilim seviyorsanız bunu da radarınıza alın. Right there, Jeremy! Say something. Ve DC'nin sonbahardaki en sıra dışı hamlelerinden biri, Clayface. Bu kez klasik bir süper kahraman filmi beklemeyin. Çünkü DC, Batman evreninden bir karakteri alıp body horror tarafına götürüyor. Yönetmen James Watkins. Senaryoda ise Mike Flanagan'ın da imzası var. Yani burada asıl soru, Clayface Batman'le nasıl savaşacak değil, bir insan nasıl Clayface'e dönüşecek? Ve bence filmi diğer DC yapımlarından ayıran en önemli kısım da bu. They stole my career, my money, my life. I'm a monster. Bu arada yerli sinemada Çakallarla Dans, 8 ve Dondurmam Gaymak, Gapital'da sonbaharın radarımıza alacağımız diğer filmleri. Dondurmam Gaymak, Gapital özellikle ilginç. İlk filmden yaklaşık 20 yıl sonra geri geliyor. Sonbaharın bomba filmleri benim için böyle. Aşk Tesadüfleri Sever 3, Açlık Oyunları, Digger, Resident Evil ve Godzilla Minus Zero. Ama bu listeye bakınca bence ilginç bir şey görüyoruz. Eskiden büyük bir filmi yapmak için büyük bir marka yeterli olabiliyordu. Şimdi ise seyirciye bir neden daha vermeniz gerekiyor. Kimi filmde bunu yönetmen sağlıyor, kimi filmde oyuncu, kimi filmde nostalji, kimi filmde ise bunu evde izlemem hissi. Belki de sonbaharın asıl sorusu şu, insanları yeniden sinemaya götürecek kadar güçlü film hangisi olacak? Bunu birkaç ay sonra gişe rakamları söyleyecek. Ama benim merak ettiklerimi artık biliyorsunuz. Peki siz hangisi için sinemaya gideceksiniz?